Selamünaleyküm değerli dostlar, güzel insanlar. Gününüz hayırlara vesile olsun. Rabbim gönlünüzdeki her şeyi size hayır etsin inşallah. Değerli dostlar, güzel insanlar. 5 Mayıs Dünya Güvercinler Sevenler Günü olarak ilan edilmiştir. Bunu da bütün kuşçu camiasına buradan yaymasını istiyorum inşallah. Herkes bunu bundan sonra böyle bilsin. 5 Mayıs Dünya Güvercin Sevenler Günü arkadaşlar. Bugünün fikrini, böyle bir günün fikrini çok değerli kardeşim, Hollanda'da bulunan, Harderwijk şehrinde bulunan sevgili dostum, abim, baba dostum Yusuf Yüksel çıkartmıştır. Fikir ona aittir arkadaşlar. Tarih ise çok değerli üstadımız, büyük kuşçu, Ankaralı Arap Tuncay abime aittir arkadaşlar. Yani bu fikir ve tarih ikisine aittir. Buradan ikisine de teşekkür ediyoruz değerli dostlar, güzel insanlar. Kuşçu camiasına bundan sonra 5 Mayıs Dünya Güvercin Sevenler Günü hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İnşallah değerli dostlar, güzel insanlar, bunu herkes bu şekilde böyle bilsin ve yaysın. Herkese duyurulur. Benim kanalım aracılığıyla. Evet arkadaşlar, bunlar benim gözde kuşlarım. Birinci kümese ait orijinal damarlar. Aşağı yukarı 20 senelik damarlar var buranın içinde. Çok kıymetli kuşlar çıkıyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim sizlere. Yani nasıl söyleyeyim? Ben çok beğeniyorum. Rabbim hepimizin gönlüne göre versin diyorum değerli dostlar, güzel insanlar. Şimdi çok değerli bir takipçim, ismini de anmak beni bahtiyar ediyor arkadaşlar. Bünyamin Erdoğan kardeşim. Böyle bir mesaj yazmış. Diyor ki tamam, iyi güzel de şimdi bu terimlerin diyor manası nedir? Şimdi arkadaşlar, biz kuşçular olarak kendi aramızda kullandığımız bazı terimleri bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlara açıklık getirmek için bu videoyu yaptım. Buradan da ona selam olsun, Bünyamin kardeşime. Onun da o güzel yüreğinden öpüyorum. Böyle bir soru sorduğu için teşekkür ediyorum ve cevaplanmaya geçeceğim. Arkadaşlar, şimdi bilmemek ayıp değildir. Sormamak ayıp. Tabi herkes doğar doğmaz kuşçu olmuyor. Herkes doğar doğmaz bu terimleri öğrenmiyor. Elbette yeni başlayan bu işe, yeni başlayan gönül vermiş kardeşlerimiz olacak. Onlara da zaten amacımız bu işi sevdirmek, onlara da her şeyi öğretebilmek arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Şimdi onlara yeni yetişen arkadaşlarım için bu terimlere kendime göre cevap vermeyi düşünüyorum. Dilimin döndüğü sürece değerli dostlar, güzel insanlar. Şimdi arkadaşlar, şu kuşları gösteriyorum da kuşlar içeri girmek istiyorlar. Suyunu da buraya indirdim. Şimdi ilk önce tabandan başlayalım. Taban ne demek? Arkadaşlar, şimdi taban, yani taban demek taban tokatı. Tokat demek taklası demek arkadaşlar. Taban, kuşun gelişine kendini frenleyip fişeklemesi için vurduğu ilk takla. Bunu fişeklemeye girer girmez başlangıçta yaparsa buna taban tokatı diyoruz. Yani
taban taklası diyoruz arkadaşlar. Ama bazı kuşlar mesela gelişine şöyle giriyor, girdikten sonra vuruyor. Ona taban tokatı denilmez bana göre. Niye? Çünkü böyle giriyor 2-3 metre 4 metre gittikten sonra kanat vurduktan sonra kanat çalıştırdıktan sonra o tokatı vuruyor. Ona biz taban tokatı demiyoruz. Kuş gelecek vurduğu gibi fişekleyecek. Fişekleme demek arkadaşlar. Onu da anlatacağım. Fişeklemek demek yani yukarı çekmek, suratlı bir şekilde kanat dövüp böyle güzel bir oyun sergilemek. Düz şekilde. Evet değerli dostlar, güzel insanlar. Şimdi tabanın öğrenmiş olduk. Evet, gelelim ikinci terime, sonunu bağlamak. Arkadaşlar. Şimdi kuş dediğim gibi gelişine taban tokatını vurduğun zaman böyle kanat döve döve yukarı çıktığı zaman böyle hiç bozmadan takla aralarını vurduğu zaman böyle gidiyor ya, en son tokadını yani taklasını yapmak zorundadır. Değerli dostlar, güzel insanlar. Ona biz yaptığı seferin sonunu bağladı diyoruz. Ama bazı kuşlar da vuruyor, işte taban tokatını vurdu, işte ortayı bağladı, ortayı vuruyor, gidiyor, sonra uçmaya veriyor kendisini. Ona biz sonunu bağlamadı diyoruz. Ve böyle kuşların da beslenmesi çoğu arkadaşlar tarafından iyi görülmüyor arkadaşlar. Böyle kuşları sevmiyorlar veya diyorlar ki biz beslemiyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim arkadaşlar. Fişek. Fişeğe gelelim. Kuşun fişeklemesi. Demin de biraz bahsettim arkadaşlar. Kuş sefere geldiğinde, sefer demek böyle hani geliyor, işte yukarı çekiyor ya, ona biz sefer diyoruz. Kuşun fişeği ise arkadaşlar, şimdi kuş normalinde sessiz böyle uçuyor. Hedefe geliyor, hedef burası. Hedefe geldiği zaman 1 metre, 2 metre veya yarım metre veya 3 metreden tabanı vurduğunda kuşun uçma şekli değişmiş oluyor. Nasıl? Sanki yukarıya gibi çekiyor. Yani tertibatını bozmadan yukarıya doğru çekiyor. Biz ona hani suratlaşıyor, işte çabalıyor, kanat dövüyor. Biz ona fişek diyoruz arkadaşlar. Bu ne kadar sesli olursa, ne kadar düzgün olursa, ne kadar aralıklı böyle takla atarsa, arayı açarsa o kadar güzeldir arkadaşlar. Ne kadar uzun giderse o kadar kuşçular arasında beğenilen bir şeydir. Değerli dostlar, güzel insanlar. Evet, fişeklemeyi de öğrendik. Gelelim depar. Depar nedir arkadaşlar? Depar surattır. Depar o verdiği heyecandır arkadaşlar. Kuşun sesi, kuşun suratı, kuşun kanat dövmesidir. Yani hani sandallar olur arkadaşlar. Böyle motoru çekersen birden şey olur ya. Kuş da aynen o şekilde deparlı olacak arkadaşlar. Hani çekiyoruz, birden girdiğinde buna biz depar diyoruz. Kuşun sesi, kuşun böyle arayı açması, kuşun tokat vurması, kuşun böyle tertipatlı gidebilmesi, buna depar diyoruz. Tabi bazı kuşlar var mesela arkadaşlar. Geliyorlar sefere, ne yapıyorlar? Tık 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 tık. Peki bu depar mı sizce? O da çekiyor. Hayır. Depar yok bu kuşta. Ha, buna sefer de ben diyemem yani. Hatta öyle kuşu da besleyemeyiz. Yani kuş suratlı olacak. Tak 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 tak. Yani Osmanlı tokadını çaktığı gibi tak 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 böyle. Ha, bilmiyorum, biraz abarttım arkadaşlar. Ama bu da işin latifesi.
Öyle olacak kuş. Anlatabiliyor muyum? Şimdi arkadaşlar, sizin sorduğunuz sorulara tek tek cevap vermeye çalışıyorum. Deparı da anlattım. Bu arada kuşlarıma maşallah çekmeyi unutmayın. Bu da benim ayna kuyruk. Benim şu Araplardan çıkma arkadaşlar. Bu da kardeşim. Onu da göstereyim size. Bu şekilde. Arkadaşlar, pike olayı nedir? Pike arkadaşlar, kuşun hedefe geldiği zaman şuraya kanatlarını tam kapatması. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle gelecek. Böyle süzüle süzüle. Kanatlar sıfır. Kuyrukta böyle gelecek. Buluttan düşen en kıymetlisidir arkadaşlar. Yani buluttan böyle düşecek. Hatta benim bir videom var. O videoya bakabilirsiniz. Süper pikeli, bol tokatlı yavru diye. O videoya bakın, pikenin ne olduğunu görürsünüz. O kuş da kendisini buluttan böyle aşağı kadar hiç kanat açmadan gelmesidir. Pike budur arkadaşlar. Tabi her kuş bunu yapmaz. Bazı kuşlar böyle kanat açıp geliyorlar. Bazıları hafif yarım pike, yani yarım kapatıp böyle süzüle süzüle geliyorlar. En kıymetlisi bana göre arkadaşlar aşağı kadar hiç kanat açmadan atmaca gibi böyle kuşun yere gelmesi, hedefe gelmesi, hedefte tabanı vurup yukarı çıkmasıdır arkadaşlar. Evet değerli dostlar, güzel insanlar. İnşallah umarım çok faydalı bir video olur oyun kuşunda. Pikeyi anladık. Kuşun savurması. Kuşun savurması nedir arkadaşlar? Şimdi kuş iki türlü sefere gelir. Kimisi geldiği vakit nasıl geliyorsa gelir. Tamam mı? Tabanı vurur gider. Fişekler yarım metreden veya 1 metreden 3 metreden alır götürür. Kimisi de yerden böyle gelir. Yerden geliyor, tamam mı? Normal. Yerden geliyor böyle savurarak yukarı gidiyor. Sonra tabanı vurup gidiyor. Tabi bazı arkadaşlar böyle kuşu, biz buna savurma diyoruz arkadaşlar. Savuran kuş. Savurarak işte oyuna giriyor diyoruz. Veya savurarak fişekliyor diyoruz. Böyle kuşun avantajları da var arkadaşlar. Bana göre dezavantajı da var. Böyle kuşun savurarak yapan kuşun en büyük avantajı bu kuşun hiçbir zaman yapışmamasıdır. Anlatabiliyor muyum? Yani kuş hiçbir zaman yere gelip de direkt olmaz. Savuruyor ya. Çünkü kendisini böyle savuruyor. Anlatabiliyor muyum? Kendisini böyle savuruyor. Şimdi arkadaşlar, savurmayı da öğrendik. Fakat benim tercihim taban tokatını vurup da fişekleyendir. Birden motoru çeker gibi. Anlatabiliyor muyum? Kanat döven, arayı açan, uzun metrajlı giden. Metrajlı giden. Arkadaşlar metraj ise kuşun seferdeki yaptığı metredir. Yani bir minare boyu gitmesi veya 10 metre gitmesi, metraj biz buna diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi de gelelim harmanlamaya. Arkadaşlar, değerli dostlar, güzel insanlar. Harmanlama ne demek? Harmanlamayı da size anlatacağım. Harmanlama, kuşun seferlerini yaptıktan sonra inişinde böyle kafasını yukarıya kaldırıp döne döne taklayı ister vurur ister vurmaz ama böyle kafası yukarıda yere inmesidir. Bu kuş böyle harmanlar arkadaşlar. Tabi her kuş da bunu yapmıyor. Kimisi gelir bir takla vurur, pot yere vurur. Kimisi iki takla vurup yere gelir. En kıymetlisi, yine söylüyorum arkadaşlar, harmanlayan kuştur. Benim kuşlarda harmanlama var. Mesela şu geçenlerde bunun bir kardeşini uçurduk. Bu arada arkadaşlar, bu kuşumu da göstereyim. Komillerden hiç uçmadan kendi kendine oyunu açtı. Bakın. Damarı böyle bunları. Hiç uçmadan böyle. Direkt damızlığa almıştım. Ben bunu da size göstereyim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Matbaacılar da size göstereyim arkadaşlar. Matbaacılardan da aynen hiç uçmadan yavruyken ben kanat kesmiştim bunu.
Bu da kendi kendine oyunu şeyde açtı, kümesinde. Bak görüyorsunuz arkadaşlar. İster sarık deyin, ister sarmamış deyin, ne derseniz deyin. Ben bu kuşları biliyorum, kendi kuşlarımı biliyorum, sorun değil. Anlatabiliyor muyum? Evet, gelelim bir başka noktaya. Değerli dostlar, güzel insanlar, kıymetli takipçilerim. Harmanlamayı aldık ele, savrulmayı aldık ele, pikeyi aldık, deparı aldık ele. Bağlama, sonunu bağlamayı aldık, fişeği de öğrendik. Taban tokatını da öğrendik. Ara sesi. Arkadaşlar, büyük kuşçuların veya kuşçuların oyun kuşunda devamlı kullandıkları bir terim daha. Ara sesi. Bu ara sesi ne demektir arkadaşlar? Ara sesi, kuş hedefe geldiğinde, seferi yaptığında, yani hani böyle çekiyor ya, ona sefer diyoruz. Seferi de ele aldık. Sefere geldiğinde böyle üst üste vurması değildir. Çünkü bu kuş tutulmaz. Kuş arayı açacak ve kanat dövecek. Kuşta en önemli nokta iki ayrı sesin gelmesidir değerli dostlar, güzel insanlar. Tokat sesi, yani taklayı vurduğu ses ayrı gelecek. Kanat dövdüğü ses ayrı gelecek arkadaşlar. Biz buna ara ses diyoruz. Ve yani tak tak bu şekilde arkadaşlar. Tabi bunu suratlı yapmak gerekiyor. Ben yapmadım. Çünkü bazı arkadaşlar diyecek ya bizim bu kaçık yine şey yapmaya başladı, abartmaya başladı. Ben abartmamak için öyle söyledim. Arkadaşlar, ara sesini de anladık. Tokatı da anladık. Tokat nedir arkadaşlar? Tokat vurduğu o takladır. Anlatabiliyor muyum? Biz bu şekilde dile getirmeye çalıştık. Umarım ki faydalı bir video olmuştur. Umarım ki beğenirsiniz arkadaşlar. Umarım ki sizden ricam arkadaşlar, bu kuşlar yerine girmek istiyor, girsinler. Sizden ricam, abone olmadıysanız abone olmanız arkadaşlar. Sizden ricam, yaptığım emek karşılığı olarak yaptığım videolara bol bol like atmanız. Like demek, onu da anlatayım. Böyle parmak atmanız. Daha başka ne söyleyebilirim? Her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Değerli dostlar, güzel insanlar. Abi, videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Yorum yazarsanız ben size dönerim. Çok kıymetli kardeşim Bünyamin Erdoğan kardeşime döndüğüm gibi sizin de sorularınızı cevaplamaya çalışırım. Kendi bilgimin doğrultusunda. Size anlatmaya çalışırım arkadaşlar. Ben ne biliyorsam size öğretmeye çalışırım. Maksadımız, tekrar söylüyorum, insanlara bu işi sevdirmek, bu hobiyi güzelleştirmek, yeni yetmelere de anlatabilmek. Maksadımız bu. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. 5 Mayıs Dünya Güvercin Sevenler Gününüz mübarek olsun. İlan edilmiştir Kral Kuşçu TV tarafından. Koruyucuları Arap Tuncay abim, Arap Tuncay abime ve Yusuf Yüksel kardeşime çok teşekkür ediyorum buradan. Bu da bundan sonra bu şekilde bilinecek. Nasıl ki Dünya Kadınlar Günü var, Dünya İşçiler Günü var. 5 Mayıs Dünya Güvercin Sevenler Günü olarak ilan edilmiştir. Bizim herkes tarafından kabul edilmesini bekliyoruz arkadaşlar. Yorum yazabilirsiniz. Bizim kanalımız aracılığıyla da reklamı yapılmıştır. İnşallah güzel bir konuşma bekliyorum. Arap Tuncay abimden, Yusuf Yüksel kardeşimden. Böyle bir gün içinde çok teşekkür ediyorum. Kuşçu camiasına faydalı bir gün olduğuna inanıyorum. Herkese hayırlı olsun arkadaşlar. 5 Mayıs Dünya Güvercin Sevenler Günü. Bunu unutmayalım. Facebook'ta, sosyal medyada
YouTube'da her yerde yaymaya çalışalım arkadaşlar. Umarım ki siz de bugünü beğendiniz. Bugünün 5 Mayıs'a gelmesinin amacı arkadaşlar, o gün herkes kuş uçurabilir. Çünkü ayın 15'inde, Mayıs'ın 15'inde atmaca çıkıyor ortaya. Tülek de daha yok. Sağda yok, solda yok. Onun için 5 Mayıs Dünya Güvercin Sevenler Günü en güzel gün diye düşünüyorum. Herkese festival ağırlığında, festival güzelliğinde bir gün olmasını diliyorum. Herkesin bayramını buradan kutluyorum arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Ebeden ve daimen abone olmayı unutmayın. Değerli dostlar, güzel insanlar.